Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere iç içe eğer fonksiyonundan bahsedeceğim. Ancak başlamadan önce şayet izlemediyseniz eğer formülünü kullanmayı biliyor musun başlıklı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu sayede iç içe eğer fonksiyonu ile ilgili anlatacaklarım sizin tarafınıza daha kolay ve anlaşılır hale gelecektir. Eğer fonksiyonu bir koşulun sonucunu doğru veya yanlış döndürerek var olan bir değerle sonucuna ulaştığınız değer arasında mantıksal karşılaştırma yapmanızı sağlar. İç içe eğer ise iki sonuçtan daha fazla yani iki olasılıktan fazlasına ihtiyaç duyulması halinde kullanılabilir. Excel 64 farklı eğer işlevini iç içe kullanmanızı olanak sağlar. Ancak bunu yapabilmek için birden çok eğer fonksiyonunu doğru kurgulamak ve mantığın sonuna kadar her koşulda doğru hesaplama yapabileceğinden emin olmak gerekir. Şayet formülünüzü %100 doğru bir şekilde iç içe geçiremeseniz bile formülünüz %75 çalışabilir ancak kalan %25'lik kısım doğru çalışmaz ve sonucunuz bu dilime denk gelirse formül sizi yanlış yönlendirecektir. Bu nedenle iç içe eğer formülü dikkatli kurgulanması gereken ve mantıksal sınaması zor olan bir fonksiyondur. Dipnot olarak vermem gerekirse eğer fonksiyonun kullanım sayısını olasılık veya koşul sayısının bir eksiği olacak şekilde belirliyorduk. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde şehir bilgisi, çalışan isimleri, departmanları ve maaşları görülüyor. Burada bizden istenen şuradaki ölçütlere göre şu soruların cevabını vermemiz. İlk sorumuz performans değerini bulunuz. Yani şuradaki hücreleri performans değeriyle dolduracağız. Bunu nasıl yapacağız? Burada verilen bize oran ve performans değerlerine göre şurayı hesaplayacağız. Önce şuradaki ölçütü bir analiz edelim. Burada ne diyor? Maaşı 1000 TL'den küçük ise ve eşitse çok kötü. 3000 TL'ye kadar ise kötü. 4500'e kadar orta. 6000'e kadar iyi. 6000'den yukarı çok iyi demek. Bu durumda kaç tane koşuldan bahsediyoruz? Şurayı saydırırsak 5 tane koşul. Demek ki bizim formülümüz neydi? Koşul sayısı -1. Bu durumda biz 4 tane iç içe eğer kullanacağız. Ve şuraya iç içe eğer formüllerimizi uygulamaya başlayalım. İlk olarak yazarak yapalım. Shift eşittir eğer diyorum. Maaş hücresi yani D2 hücresi küçük ve eşit ise 1000 TL'ye noktalı virgül git tırnak içinde çok kötü yaz. Tırnağı kapat. Bu alanı çift tırnak içinde yazıyı yazarak değil de hücreyi göstererek de yapabiliriz. Yani şu alanı silip noktalı virgülden sonra şu hücreyi seçip F4 ile sabitleyebiliriz. Sizde bu Windows F4 olarak da çalışabilir. Tekrar noktalı virgül diyorum. Eğer yanlışsa eğer formülünü tekrar başlatıyorum. Yine bu hücreyi seçiyorum. Hep aynı hücreyi kontrol ediyoruz. Çünkü bakmak istediğimiz değerler burada ve değişken. Yine küçük eşittir diyorum. 3000 TL'den ise git şu hücreyi seç. Windows F4 ile sabitliyorum. Tekrar noktalı virgül diyorum. Eğer yine aynı şekilde D2 hücresi küçük eşittir 4500 ise noktalı virgül şu hücreyi seçiyorum. Ve Windows F4 ile sabitliyorum. Tekrar noktalı virgül eğer diyorum. Bu kaçıncı yerimiz? 1, 2, 3, 4. Sonuncu yerimiz bu. Yine D2'yi seçiyorum. Küçük eşittir 6000 diyorum. İse git şuradaki hücreyi, şimdi burada altta kaldı. Şunu şöyle seçeceğim. Doğru mu seçtim? Doğru seçtim. Windows F4 ile sabitliyorum. Değilse git J2'deki hücreyi yaz. Windows F4 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. İç içe eğer fonksiyonlarında açtığımız eğer sayısı kadar parantez kapatmamız gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4. 4 tane parantez kapatmamız gerekiyor. Şimdi yapalım bunu. 1 yapmıştık. 2, 3, 4. Veya bunu anlayabilmek için şurada yazan formülde siyah renk olan parantezi bulana kadar devam etmemiz gerekiyor. Şayet bunların hiçbirini yapmıyorsak, şimdi ben bunları bir siliyorum. Sadece bir tane bırakıyorum. Enter dediğimizde Excel bizim için bu parantezleri kapatacaktır. Zaten burada bize Microsoft Excel girdiğiniz formülde bir hata buldu. Aşağıda önerilen düzeltmeyi yapmayı kabul etmek istiyor musunuz dediğinizde evet dediğimizde bizim adımıza gördüğünüz gibi parantezleri kapatmış olacaktır. Formülü köşeden aşağı kadar çektirmek istemiyorum çünkü şundan sonraki hücreyi de formül paletiyle yapmak istiyorum. Benim en çok tercih ettiğim yöntemlerden birisidir formül paleti. Hemen şuradan fx diyorum.
Eğer zaten seçili ama seçili değilse şuradan tümünden bulabilirsiniz şuradan. Harf sıralamasına göre. Ben tekrar en son kullanılanı seçiyorum. Eğer diyorum. Şimdi burada 3'e ayrılmış bir bölüm var. Formül paletiyle mantıksal kurgulamayı yapmak ve iç içe eğer formüllerini uygulamak daha kolay olacak. Şimdi başlayalım. D3 hücresi küçük eşit diyorum. 3000 ise şuraya geliyorum. Buradan aradaki boşluk noktalı virgül anlamına geliyor. Bu alanda da yazı olarak yazabiliriz. Örneğin çift tırnak diyorum. Çok kötü yazıyorum. Çift tırnağı kapatıyorum. Bu şekilde yazabiliyoruz. Aynı zamanda yazarak yaptığımızda burada sabitleme işlemini yaptığımız gibi sabitleyerek de yapabiliriz. Bunun için de şunu siliyorum yine. Şu alanı seçiyorum. Yine Windows F4 diyorum ve sabitliyorum. Hücreyi sabitleyerek formülü kurgulamak tırnak içinde yazarak yazmaktan çok daha pratik ve güvenli. Çünkü tırnak içinde harfi yanlış yazabiliriz. Devam ediyorum. Şuraya geliyorum. Tekrar eğer formülünü açmam lazım. Çünkü eğer D3 hücresi 3000'den küçükse ki bu 3000 olmaması lazım. 1000 olması gerekiyor. Yanlış yazdık. D3 hücresi 1000'den küçükse git C6 yaz. Yani çok kötü yaz. Yanlış ise tekrar eğer formülünü açacağım şuradan şuraya tıklayarak yine D3 hücresini seçeceğim. Küçük eşit diyorum. 3000 bu sefer yazıyorum. Ve git şu hücreyi seç. Windows F4. Tekrar buraya tıklıyorum. Tekrar eğer diyorum. Yine aynı şekilde D3 küçük eşit 4500 ise şuraya geliyorum ve şunu tıklayıp Windows F4 şu alanı tıklıyorum. Tekrar eğer yine D3 küçük eşit 6000 ise diyorum. Git şunu yap. Windows F4 değil ise bakın şuradaki artık işte neden 4 tane 5 tane olasılığa 4 tane eğer kullandığımızın cevabı burada. Şu alanda şunu seçiyorum ve Windows F4 diyorum. Tamam dediğimde yine aynı şekilde formülümüz tamamlanmış oluyor. Şimdi aşağı çektirebilirim. Şimdi zam miktarını hesaplatalım. Burada zam miktarının belirlenmesi için bir kriter verilmiş. Çok iyi %55, iyi %40, orta %25, kötü %5 ve çok kötü bir %1 olacak şekilde. Bizim de bakacağımız alan şurası olacak. Bunu iki türlü de yapabiliriz. Düşey arayla da kontrol edebiliriz. İç içe eğer formülüyle de kontrol edebiliriz. Biz bunu iç içe eğer de yapalım. Yine ben buradan formül paletini açıyorum. Eğer diyorum. Şurası diyorum. Eşitse şöyle yapalım. Şuna Windows F4 diyorum yine. Şurayı Windows F4 diyorum. Şuraya geliyorum. Tekrar eğer diyorum. Yine burası eşittir. Şurası ise Windows F4 diyorum. Şuraya geliyorum ve şunu seçiyorum. Yine Windows F4. Yine buraya geliyorum. Eğer şurası eşittir. Şurası ise Windows F4. Şuraya geliyorum ve şunu seçiyorum. Yine Windows F4 diyorum. Şuraya ve son eğerimi açıyorum. Yine burası eşittir. Şurası ise Windows F4. Şuraya geliyorum. Bunu seçiyorum. Windows F4 ve buraya geliyorum. Şunu seçiyorum. Windows F4 diyorum. Tamam diyorum. Ve şunu yüzde yapıyorum şuradan. Şimdi zamlı maaşı hesaplatabiliriz. Shift eşittir diyorum. Maaş artı parantez içinde maaş çarpı zam miktarı diyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi ikinci örneğimize geçebiliriz. Bu örneğimizde de bizden ne isteniyor? Performansı iyi olan muhasebe departmanına prim veriniz. Yani şurada departmanı muhasebe olan ve performansı iyi olan personellere prim vereceğiz ve ona göre tekrar maaşını hesaplatacağız. Aynı zamanda performansı orta olan satın alma departmanına ve son olarak da performansı kötü olan operatöre prim veriniz. Ve vereceğimiz primler iyi ise %15, orta ise %7, kötü ise %2. Şimdi formülümüzü iç içe ayarlı oluşturalım. Fx diyorum. Eğer diyorum
ve şunu şuraya alıyorum. Yalnız bu örnekte 3 koşul, 2 farklı değişken var. 2 farklı değişkenle birlikte uygulayacağım formülü anlayabilmeniz için ve ya da başlıklı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben mantıksal sınama kısmına buraya V formülünü getireceğim. Tıklıyorum. Şu eşittir diyorum. Bu ise Windows F4 ve şu eşittir. Bu ise Windows F4. Şuraya geliyorum. Eğerin üzerine tıklıyorum ve formüle geri dönüyorum. Şuraya geliyorum. Şunu tıklıyorum. Windows F4. Şuraya geliyorum. Bir eğer daha açıyorum. Tekrar bir V açıyorum bunun içinde. Ve şu eşittir. Satın alma ise Windows F4. Şuraya geliyorum. Şu eşittir. Orta ise Windows F4. Tekrar eğer'e dönüyorum. Ve şuraya geliyorum. O zaman şunu seçiyorum. Windows F4 diyorum. Ve şuraya gelip bir eğer daha açıyorum. Son bir tane daha V açıyorum. Şu eşittir. Operatör ise Windows F4 ve şu eşittir. Kötü ise Windows F4. Tekrar eğer'e dönüyorum şuradan. Şunu seçiyorum. Windows F4 diyorum. Değilse 0 gelsin diyorum. Ve yüzde yapıyorum. Tamam diyorum. Tabii ki bunu şuradan yüzde yapacağım yine. Aşağı doğru çektireyim. İstediğim sonuca ulaştım. Sadece şunu bir kontrol edelim. Satın alma ve orta. Ne demiştik? Performansı orta olup satın alma departmanına prim veriniz. Nasıl bir prim? %7. Peki bir tane daha bakalım. Şuna bakalım. Muhasebe ve iyi. Performansı iyi olan muhasebe departmanına prim veriniz. İyiye %15. Evet, tamam. Bir de şuna bakalım. Operatör ve kötü. Performansı kötü olan operatöre %2 veriniz. Tamam. Şimdi hesaplayabiliriz tekrardan zamlı maaşı. Shift eşittir diyorum. Maaş artı parantez içinde maaş çarpı zam miktarı, parantezi kapat, tekrar artı parantez açıyorum. Maaş çarpı prim oranı, parantezi kapatıyorum, enter. Şimdi üçüncü ve son örneğimize bir bakalım. Burada bizden ne isteniyor? Vergi oranlarını bulunuz. Vergi dilimine giriyor. Tabi maaşlarının yıllık toplamına göre vergi dilimlerini hesaplayacağız. Burada oranlar verilmiş. 10.000 TL'den küçükse %3, 15.000 TL'den küçükse %5 diye gidiyor. Kaç tane koşulumuz var ona bakalım. 9 tane. Bu durumda 8 tane iç içe eğer uygulayacağız burada. Formülümüzü uygulayalım. Fx diyorum. Eğer diyorum. Şimdi burada yapacağımız mantıksal sınama şu şekilde olacak. Zamlı maaşı 12 ile çarpacağız. Eğer ki sırasıyla şuradaki değerlere bakacağız. Bunlardan küçük veya iç ise bunlardan birine girecek. Şimdi yapalım. Parantez açıyorum. Şurası çarpı 12 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Küçük ve eşitse diyorum. Sırasıyla 10.000 diyorum. Şuraya geliyorum ve şunu tıklıyorum. Windows F4. Buraya geliyorum. Bir eğer daha açıyorum. Yine aynı şekilde parantez içinde şurası çarpı 12. Parantezi kapatıyorum. Küçük ve eşitse 15.000'e. Şuraya geliyorum. Şunu tıklıyorum, Windows F4. Tekrar eğer diyorum. Parantez açıyorum. Şurası çarpı 12. Parantezi kapatıyorum. Küçük eşittir 30.000 diyorum. Şuraya geliyorum ve şunu tıklıyorum. Windows F4. Tekrar eğer diyorum. Parantez açıyorum. Şu çarpı
12 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Küçük ve eşitse 40.000'e geliyorum buraya ve şunu seçiyorum. Windows F4. Tekrar burası eğer diyorum. Parantez açıyorum. Şu çarpı 12 tekrardan parantezi kapatıyorum. Küçük eşittir 50.000 ise şuraya geliyorum ve şunu seçiyorum. Windows F4. Buraya gelip tekrar eğer diyorum. Parantez açıyorum. Şurası çarpı 12. Parantezi kapat. Küçük eşittir 70.000. Şuraya geliyorum. Şunu seçiyorum. Windows F4. Tekrar bir eğer. Parantez açıyorum. Şu çarpı 12 parantezi kapat. Küçük eşittir 90.000 diyorum. Şuraya geliyorum. Şu Windows F4 ve son eğerime geçiyorum. Parantez açıyorum. Şu çarpı 12 parantezi kapat. Küçük eşittir 100.000 diyorum. Ve şunu tıklayıp Windows F4 bunların hiçbiri değilse şuraya geliyorum ve şu Windows F4 parantezi kapatıyorum. Şunu aşağı indiriyorum ve yüzde yapıyorum burasını. Vergi dilimlerini bulduk. Şimdi gelen bu vergi dilimlerinin birkaçını kontrol edelim. Bakalım doğru mu? Onu da şöyle yapacağız. Şurayı 12 ile çarpacağız. Şunları çarpı 12 diyelim. Şimdi 29.000 TL. Ne dedik? 30.000 TL'den küçükse %9. Evet, %9 geldi. Şuna bakalım. 84.000 TL. Yani şuraya geliyor. 90.000'den küçükse %40. Doğru. Şuna bakalım. 139.500. Yani şurası 100.000'den fazla. Burası gelmiş. Doğru. Şuna bakalım. 13.860. %5 gelmiş. Doğru. Burada %3 gelen yok. Çünkü 10.000'den düşük yok. Şöyle yapalım. Şurayı bir 1000 yapalım. Bunu da böyle kontrol edelim. Gene olmadı. 500 yapalım. Evet, %3 oldu. Çünkü 6.000 lira. Şunu geri alalım. Şunları da silelim şuradan. Kontrolümüzü yaptık. İç içe eğer fonksiyonu ile ilgili anlatacakları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.